Oy sevdam dağlara mı çıkayım, oy sevdam yollara mı vurayım, oy sevdam sensiz nasıl durayım, oy oy. Bu arada hayırlı olsun. Oflu Hoca Define arıyor. Evet, serinin 6. filmi Define şu an vizyonda. Benim mesela filmlerimin altında çok yazıyorlardı. Bilmem ne çocukları şöyle film çekmişsin. İşte bak seni anlatmışız. Demek ki senin orada babanımı oynamışım ben. Neyse ne yani. Hani oraya gidiyor iş. Millet küfürü kendine mi alıyor? Ne yapıyor? Ya bir hikaye vardı baba. Bunu biz bundan başka anlatamazdık. Abi bunda da hiç küfür yok. Oğlum sen geçen çok küfür ediyorsun diye bize küfreden değil miydin? Hıyar. Ya bak seni kırmadık. Ya et beni filan. Komik. Tabii ki herkesin hoşuna gitmeyecek. Abi herkesin hoşuna giden iş yaptığın zaman zaten bir daha bir şey yapamazsın. Ki Hüseyin Bey filan. Lan oradan ne Hüseyin Bey gitmiyor yani hikaye gitmiyor o zaman. Gitmiyor. Evde de komik biri midir? Ev içinde böyle espriler patlatır Bu mı? ara ya onu Gamze'ye sorman lazım. Bana ne soruyorsun? İyiyimdir ya herhalde. Çok komik değilsem de çünkü Gamze bana ödeme yapmıyor. Çocuklarımla oynuyorum ediyorum. Ay Ama çocuk kısmı değil. Mesela karı koca böyle atışır ufak, sonra birden bir espri patlatırsın, hava dağılır falan. Öyle bir karakter mi? Hayal biz etmeye çalışıyoruz. öyle yapıyoruz evet. Dağılıyor her şey. Hava dağılıyor. Havada dağılıyor bizim. Havada dağılıyor daha yere düşmeden. Bütün her şeyini göz önünde yaşayan insanları sevdiklerini gördüm ben. Buna görgüsüzlük dersin. Bütün her şeyini göstermek falan filan. Aynen. 7 günde ayrı arabaya biniyorsun. Bunları hiç anlattın mı bir yerde? Bak şimdi ben sana bir şey anlatayım. Ben mesela havuzlu evde oturduğumda filan hiç öyle havuzu çekip koymadım mesela. Çetin Altay ve Metin Altay kardeşler. Beyefendi babasının oğlu olur. Çetin abinin en zor tarafı ne? Tartışmaktan ben bırakıyorum, araba kendi gidiyor. Hoş geldiniz. Hepiniz sefalar getirdiniz. Var mısın anlatmaya? Yeni bölümüyle, yeni konularıyla karşınızda. Vallahi çok özlemiştim bu bölümü çekmeyi. Çok da güzel, bana şans getirecek bir isim var. Dizi ve sinema oyuncusu, sanatçı Çetin Altay bizlerle beraber. Sağ ol Aysun'cum. Çok güzel beni çok onur ettin beni. Çok teşekkür ederim. İnşallah uğur getirsin tabii ki sana da yani. Evet, getirsin. Evet. Bu arada hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Define. Oflu Hoca Define arıyor. Evet. 6. serinin 6. filmi Define şu an vizyonda. Güzel de gidiyor. Bakalım işte öbürkülere bakacağız şimdi. Yenilerine bakacağız. Evet, bayağı da sevildi yani. Hani ilk Tabii. şeyden beri bayağı sevildi. Ya insanların acaba bazen düşünüyorum böyle gülmeye mi ihtiyacı var veya yeteri kadar böyle yok artık komedi eskisi Yok kadar. televizyonda zaten yok. Bak ben geçen bir röportajımda söylemişim. Birkaç tane şey hazırlanıyor. Komedi dizisi yani. Tabii ki olsun. Hı hı. Yok efendim yurt dışına satılmıyormuş diye adamlar ne isterse onu izlemek zorunda kalıyorsun yani. Dolayısıyla onu bir kırmak lazım, aşmak lazım. Şimdi duydum hazırlanıyor birkaç tane komedi dizisi. Sinemada vardı. Zaten sinema komediyle ayakta duruyor. Hı hı. Yani sinemada zaten ya komedi ya dram yapacaksın. Ya ağır dram olacak ya da komedi olacak. Yani başka bir şey. Hani orta yani melodram ne bileyim işte müzikli komedi bilmem neli falan o çok kaldı mı? Net olacak yani Net. falan böyle. O yüzden gülmeye de her zaman ihtiyaç var. Hem televizyonda hem sinemada. Yani televizyonda da olması lazım. Olacak herhalde bundan sonra. Bir de şey böyle gülmek deyince böyle komedi deyince akla ilk Karadeniz geliyor. Mesela yayından önce bile hani çay falan içerken abla geldi bir şey söyledi. Yani durduk yere siz doğal böyle şeysiniz ya. Karadenizlerin geneli Doğal, böyle herhalde. Evet genlerde var bir şey yani. Değil mi? Muhakkak. Ve hemen çabuk parlayan bir yapımız da var ama dediğin gibi yani çok böyle ekstra bir mizah yapmak için ekstra bir şeye gerek Çaba kalmıyor. yok. Tabii. Ya. Rahat. Gerek kalmıyor ya. Şimdi mesela siz Trabzonlusunuz. Hani doğma büyüme herhalde. Yok ben İstanbul'da doğdum. İstanbul'da büyüdüm ama doğdum, 7 büyüdünüz. sülalem of sürmene ama sürmene oftur kökenimiz bizim hep. Ne zaman fark ettiniz böyle komik olan? Hani çocukken derler ya şarkıcılar, elime tarak alırdım, aynanın karşısına geçer şarkı söylerdim falan. Çetin Altay bu yeteneğini ne zaman fark etti? Valla ben bu yeteneğimi herhalde ortaokulda fark ettim ama tabii o zaman o yaşlarda daha doğrusu. Ama o zaman tabii böyle bir şey yaptığın zaman çok hem okulda fırça yiyorduk hem ne bileyim böyle ufak yollu. Bizim hocalarımız o zaman böyle biraz ufak tefek cezalar verirdi bize. Oralarda fark ettim çünkü bize bir şey gelmişti, bir grup gelmişti Altan Erbulak Tiyatrosu. Hı. Orada dedim ki insanlar neler yapıyorlar filan. Zaten tahmin edersin benim çocukluğumda bir tane kanal vardı yani biz öyle sizin gibi 300 kanalla doğmadık. Dolayısıyla hani hafta sonları bir çizgi film oluyordu filan. Zaten herkeste televizyon yoktu. Onu gördüm. Allah Allah neler yapıyorlar bunlar. Tiyatroymuş adı filan dediler. Tabii bu arada tam 40 sene önceyi anlatıyorum şu an. Hatta 40 seneden de fazlayı anlatıyorumdur filan böyle. Ondan sonra herhalde bir içimizdekini ortaya çıkarttık. Sonra işte tabii bunu yapmak için biraz da eğitim almak gerek diye düşündük. Öyle olması lazım tabii.
Sonra ne bileyim işte ya devam ediyoruz bayağı zamandır. Ha mesela okulda falan derler miydi? Hani ortaokulda fark eder arkadaş. Derlerdi Ya tabii, sen ne kadar tabii, komiksin tabii. ya Çetin Derlerdi, falan diye. hep derlerdi onu ama hep zaten onları atarlardı şeyin içine yani bir şey oldu mu sen yanardın. Müsamerelerde Tabii hep falan. o bendim. Okulda da askerde de ne bileyim arkadaşlarımın arasında da bir şey oldu mu hep hani en sevilensindir eyvallah fakat yanan da sen alıyorsun çoğu zaman. Gerçekten. Ekibin kurtlusu hep gider ya şeyin altına. Ha. Peki ilk böyle yaptığınız böyle çok komik hani espri falan hatırlıyor musunuz? Askerde falan böyle ya şunu da hiç unutamıyorum. Bunu yaptım da azar yedim falan. Çok vardır ben askerden. Ben normal Mehmetçiyim bildiğim 550 gün yapanlardadır Oo. yani. 549'un dayak yedim ben yani. Ay. Hep bunlardan dolayı işte. Hep espri yaptığınız yüzünden. Şimdi onlar izliyordur muhtemelen. Varsa o Tabii, asker tabii arkadaşları canım, falan. tabii. Ya bu bizim çocuk ya. Bak hatırlıyor musun hani? Birçoğuyla görüşüyoruz hala yani hemen hemen yani irtibat çok kopmadı. Birçoğuyla da görüşüyorum arkadaşlarım. Siz aslında hani Trabzonlusunuz ama burun zaten kendini ele veriyor. Oradan bir anlaşılıyor ama hani şiveniz normalde olmadığı için ben birkaç programda da dinledim. Mesela şey diyorsunuz. Hani Ben şimdi İstanbul şivesi yapıyorum aslında. öyle mi? Normalde şiveli konuşuyorum ama şu an İstanbul şivesi yapıyorum. Onu ayıramazsın hiçbir zaman. Ha, hatta sizi Ben Trabzon normalde böyle konuşurum aslında. Ama şimdi seni kırmamak için ne yapayım? İstanbul şivesi yapayım. Onu da güzel yapıyorum herhalde. Bilmiyorum öyle söylüyorlar. Evet. Bak şu an İstanbul şivesi bu. Hani çünkü inanmıyorlarmış herhalde bir ara böyle Trabzon. Hala inanmıyorlar. Ve İspanyol'un böyle falan düzgün esprimiz konuştuğumda var. da mesela bir keresinde o bana çok komik gelmişti ya. Bir tane abla böyle yapmıştı. Hem de bir televizyon kanalındaydı. Aa evet gerçekten de şivesi var böyle konuşurken. Dedim bence sizin başka bir şeyiniz var şu an. Yani ben şu an şive mi yapıyorum? Evet. Bir de çok emin yani. Dedim gerçek mi söylüyorsunuz şu an bana şaka yapmıyorsunuz değil mi dedim. Yok işte bak şiveniz var. Doğru söylüyorsunuz dedim. Şu an İstanbul şivesi yapıyorum. İşte. Bir de haklıymış gibi abla herhalde o ara yani heyecanlanma artık ya şekeri mi düştü bir şey, kötü bir anlamı denk geldik. Hiç vazgeçmedi ondan yani. Ben de çok uzatmadım. Baktı bir yere varmayacak. Yani o kazanacak. Kazanacak. Tamam öyle bildiğin gibi. Yani. Peki bu İspanyol esprisi nereden geliyor? Hani İspanyol'un İspanyol falan. esprisi ne? Böyle Fark bir yerde etmiyor. de Bak, demin de yapmışsınız. Norveçliyim filan dedim yani. Ha evet demin bir programda izledim Bir hatta espri YouTube'da işte. bir şey. Ha o çok eski bir şey ya. Evet demişsiniz yani ya ben öyle bir İspanyol. şey. Anne tarafı İspanyol göçmeni falan bilmem ne. Ulan bu şaka işte yani. Benim annem de ofta babam da yani. Ya sonra inanmışlar ona falan millet böyle. İnanır her şey yani ona bir şey diyemeyeceğim valla artık o tarafı da çok ilgilenmiyorum hani kim neye inanıyor ne yapıyor falan filan o tarafı çok beni Biz şey milleti yapmıyor güldürmeye yani. bakıyoruz. Yani sen ona espri diye bak abi yani her şeyi çok ciddiye almamak lazım. Şimdi ben mesela hani Define'yi de izledim. Ondan önceki galaya da katılmıştım. Bu arada böyle gülmek isteyenler gitsin gerçekten. Karadeniz Kesinlikle şu an esprileri ama. bir de iyi gidiyoruz yani güzel gidiyoruz ama tabii Mayıs ayı biraz hani sinema açısından benim çok hoşuma giden bir ay değil. Mayıs ayını severim kendi başına ay olarak ama hani bir sinema filmi ben Mayıs'ta Haziran'da girmemesini Nerede tercih çekildi? ederdim yani. Taraklı'da. Bu Taraklı'da Sakarya evet tarafı Sakarya mı? Taraklı'da evet. Ha o tarihi evler falan var. Tabii. Orası da şey ya çok güzel bir yer. Çok şirin bir yer. Taraklı. Muhteşem bir yer yani. Böyle hafta sonları insanların geldiği gittiği falan böyle çok şirin bir yer yani. Şey oluyor mu genelde böyle dizi setlerini falan görünce böyle diziyi gerçek sanıp gelen ne oluyor burada falan Define arıyorlar falan. Çünkü baya kazıyorlar yani böyle toprağa falan. Hani gittiğinizde görürsünüz kazmadıkları eşmedikleri yer kalmamış. Evet, Ben olsam oralarda yok. Oralara bakmayın. Eğer define edeceksiniz ya Allah vardır muhakkak ama zaten o taraflarda benim duyduğum yani gördüğüm yok ama duyduğum hani çok böyle define işi. Türkiye'nin genelinde var o. evet. Yani bir feribota bindik şeye geçiyoruz. Abi heriflerin hepsi hani dedi ki biz define işiyle şey yapıyoruz. Meşgul oluyoruz boş zamanlarımızda filan. Hobi de değil aslında. Gerçek işler o bence de. Ama bilemiyorum tabii buluyorlar mı bulmuyorlar mı. Bana çok şey geliyor böyle. Çok ütopik geliyor. ya ben hiç böyle bir şey yapamam yani. Dünyanın en gelişmiş aletini versinler ve bana yeri göstersinler şurada var diye ben gidemem öyle bir şeye yani. Seti gerçek sanıp böyle ne oluyor burada ya bize bir gelelim falan böyle halktan insanlar falan geldi mi o bölgedeki Burada onu taraklı? yaşamadık. Ha. Ama ona yakın cümleler kuran oldu yani. Allah Allah sizden sonra acaba birkaç yerde biz mi kazsak? Oğlum biz film çekiyoruz biz ne bilelim burada ne var ne yok Allah Allah. Bizde öyle bir harita da yok öyle bir bilgi de yok. Biz film çekiyoruz bir senaryomuz var onu çekiyoruz yani. Evet. Ama yapan olmuştur muhakkak. Yalnız izleyin. Bak bunlar buraya kaydetse şurada kesin var. Burada yok demek ki şurada diye yapan olmuştur muhakkak. Yani. Yalnız izleyince görecekler orada böyle bir sosyal medya fenomenlerine de gönderme var yani. Hani Ne sinema gibi? bir TikToker'lar geliyor. Ha, evet Orada doğru, bir o gönderme TikToker'lar yapıyor vardı. Ama yani. çok komik değil mi o sekans? Evet. O sahne şey yani hani diyor ki abi biz diyor şeyden ödünç Günümüz aldık hastalığı. bunları filan diyor. Böyle, tabii.
Var o tabii ama o hep vardı ki yani hani gönderme değil de o şekil insanlar hep vardı. Hani sosyal medyada da işini iyi yapan güzel içerikler üretenler var. Bir de böyle abi işte herkes yapıyor ben niye yapmayayım diyen var işte. Herkesin yaptığını yaptığın zaman olmuyor. Ama sosyal medyada da şu var şimdi, herkes her şeye sahip. Mesela kiralık Ferrari alıyor, kiralık ev, işte o şatafatı göstermek işte o isteyen. şatafatı göstermek falan o çok, ben böyle hep doğal olmaktan yanayım. Neyim varsa o, ya da ben zaten hani bir şey gösterme taraftarı değilim. Ben sadece iyi bir tiyatrocu olayım, iyi bir oyuncu olayım, işimi iyi yapayım falan peşindeyim. Yani öyle yani bugün helikopterim de olsa onu gösterme taraftarı değilim. Yani özel yaşantımdan bahsediyorum ben. Hiçbir yerde de göremezsiniz öyle bir şey zaten. Hani sanki varmış da göstermemişim gibi oldu şimdi. Yani Sen de öyle bir kitlendin şekerim. o didişlemedim Ama tabii o çok, ben ya bilemiyorum. Hani o zenginsin kısmını o sevenler de vardır. Hani insanlarda onu takip eden, seven, onun için takip ettikleri ama işte birçoğunun dediği gibi altı boş yani. Evet, buradan Zaten altı dolu olanın da ben zannetmiyorum köklü bir şey olanın da böyle çıkıp milletin gözüne bir şey sokacağını. İşte o sonradan bir şeye sahip olan insanların yaptığı, uydurduğu şeyler. Hani böyle ne bileyim yaptığı iyiliği sürekli gösterenler gibi. Hani işte örnek olsun diye filan. Çok teferruatlı şeyler onlar. Benim çok ne bileyim hoşuma gitmeyen tarafları da var içlerinde Var. tabii ki. Yani böyle bütün her şeyini göstermek gerek yok. Şimdi gördük artık yatak odaları falan görüyoruz. her şeyde Benimle bir güne var mısınız? tuvalete girecek Varız, kadar. gelelim mi? Yok siz gelmeyin, video koyacağım ben size diye böyle. Yani oralara kadar gitti işte, biliyorsunuz, sen biliyorsun o camiayı. Evet. O da bir camia oldu artık. Öyle Sosyal yani. medya camiası. Yani yok. Oranın da var tabii böyle bir hakimleri değil mi? Yani Evet. ulan biz varız burada, dükkan sahipleri Ya falan diye. evet ya, kadın veya adam bir hikaye çekiyor. Mesela bir saniye, ben bir tuvalete giriyor, şunu bir halledeyim, çıkıyorum falan. Bir o kısmını görmüyoruz yani. El Yakında o da olur. Aslında biz orayı görmek istiyoruz belki de. bir o kaldı yani görmediğimiz. Yalnız biraz önce Şaka şaka orayı niye görelim ya? Tövbe tövbe. ya bak bunu sinema filminde de mesela abi sen çok kullanıyorsun. Mesela biraz argo kelimeler ağır değil mi? Fazla. Mesela Yok çok argo kelime yok yok mesela. mesela. Ama mesela Argo çocuğu derken mesela argodan ne ben anladığına bağlı. evet, mesela yorumlarda görüyorum. Hadi bunu da cevaplamış olalım. Çünkü o yönde eleştiriler de gördüm. Mesela diyorlar ki ya işte Oflu Hoca çekilmiş, Çetin Altay iyi güzel hoş da çocuğumuzla gidemiyoruz diyor. Ya zaten şöyle bir şey var, evet, beni de mesela rahatsız eden bir tarafı aslında yani çocukla gitmemek. Şimdi bunda aslında çocukla gidilmeyecek bir şey yok. 13 yani artı yok bunda, 13A var benim hatırladığım. Onun dışında bir sıkıntısı yok filmin, yani öyle çok aman aman şey bir film değil. Hani çok argo kullanılan bir film değil. Ama yani ben argo kullanılacak yerde de kullanma taraftarıyım. Yani argoya karşı da değilim. Ayrıca argo hayatın içinde var. Ama tabii ki sen çoluk çocuğa filmden örnek vereceksen ya da bir filmin karakterine çok böyle kendini kaptırıp büyütecekse hiç çok gerek yok ona. Evet tabii göz önünde olan insanların çok daha dikkatli olması lazım. Fakat bizim seçtiğimiz hikaye o. Zaten ona gerekli önlemi, tedbiri almış oluyor işte Kültür Bakanlığı, ne bileyim. İşte şey dairesi işte 13A diyor ki bunu 13 yaşındaki çocuk ailesiyle izleyebilir ya da 10 yaşındaki çocuk gibi. Yani öyle çok 15 artılar filan biz o tarafta değiliz zaten yani hani. O başka bir film, başka bir şey. Bazen de insanlar abartıyor. Yani benim bir tane filmimi bana birisi anlattı. Biz filmde 2 tane küfür etmişiz. 28 tane küfür ederek anlattı bana. Böyle şey falan diyor. Sen dedim ne anlatıyorsun ya? Ya ben onu oynamışım aslında. Bak ben senin gibi karakteri oynamışım dedim aslında. Sen şu an onu yapıyorsun ya. Hayatın içinde de var bu. Hani ne kadar stabil ya da ne kadar stabil diyorlar. Bizim işlerimiz zaten böyle. Hani sen ne kadar böyle hani steril tutabilirsin, o lazım. Yani ona bakmak, onu ölçmek lazım aslında. Yani benim çocuğum da şimdi ilkokula gidiyor. Görüyorum. Hani istemiyorsun tabii, görmek, duymak istemiyorsun onu ama bir şekilde hayatın içine sokmuşlar. Sen onun var olduğunu biliyorsun değil mi? Argoyu, küfürü, oyu buyu. Onu öğret çocuğuna, bak bu çok kullanılacak bir şey değil. Çıt kırıldın bir şey de yetiştiremezsin yani şu ortamda. Bir de daha nereye gidiyoruz belli değil yani. O yüzden bilsin yani, bak bu da var. Ha baba ne dedi bu falan diye duyuyor. Kızım küfür o. Yani büyüyünce karar verirsin, kullanacağım onları. Muhakkak kullanacağın insanlar olacak yani. O da dursun aklının bir kenarında. Ama tabii ki öyle yetiştirmiyorsun. Hani ben argoyu savunmuyorum fakat karşıda değilim. Hani bir hikaye seçiyorsun, bir karakter ya da sinema yapıyorsun, oyun yapıyorsun, bir şey yapıyorsun. Onu sen nasıl anlatacaksın? Bin bir türlü şey var. Senin seçtiğin hikayenin içinde böyle bir şey varsa, adam tam bir bilmem neyse sen onu böyle beyefendi gibi gösteremezsin. Ben onu sevmiyorum, yoksa belki de tam ifade edemedim ama tam ifadesi de bu aslında yani. Ama yani komedi argoyu seviyor o zaman. Yani komedide oluyor, insanlar ya argosuz gülüyor. da olabiliyor komedide. Bu senin seçtiğin hikayeyle alakalı. Ben
Bunlar denk geliyor. Bunların üzerine biraz yoğunlaşıyorum gibi yani, yoksa Mesela bir şey olabilir tabii ki yani, bir küfürsüz dönem argosuz hani komedi Recep olabilir. İvedik mesela Şahan Gökbakar falan o yapıyordu ya, onlar mesela bunu yaptıklarında çocuklar çok seviyordu. Onu taklit ediyordu. İşte çok eskiden de bilenler bilen bir Gazman vardı mesela. Tabii. Hande Alkan. Hamdi Alkan'ın şey yaptı. Mesela orada da çok eleştiri almıştı. Mesela Şahan Gökbakar, işte Recep İvedik'te çok küfür var. Çocuklarımız da seni örnek alıyor falan diye misyon yüklemişlerdi. Katılıyor musun? Yani ben şöyle çocuğa şey diyemem. Bak şöyle bir karakter var, gel şunu örnek al diyebilir misin? Sen der misin çocuğuna? Bak bu akşam bir dizi var, gel şunu örnek al diye. Güzelse hikayesini beğeniyorsan izlersin, çocuğuna da izletirsin. Bu kadar ya. Oradaki birisini örnek almak bana çok mantıklı gelmiyor yani. Başka bir Ama şey örnek görüyor ver. çocuk mesela, onu ya izliyor. görecek tabii ki, görsün. Bak oğlum, bu bir film, bu bir komedi, bir şey ya da ne bileyim bu bir dram. Bu hayatın içinde de var. Bunlar böyle bir şey işlemişler. Bu abilerin oyuncu, bu ablaların oyuncu gibi. Başka bir şey örnek ver sonra. Kitap okumayı öğret, ne bileyim araştırmacı olmayı öğret. Kulaktan duyma birisi değil de kendin okuyup kendi kararını kendin verebilen birisi ol. Bunun için de okuyup araştırıyor olman lazım. Donanımlı ol, kendine bir donanım yap. Sonra sen git kimi seçmek istiyorsan seç. Çocuk komedisi yok mu sence Türkiye'de mesela abi? Yani çocuklara yönelik komedi. Hani eskiden mesela Barış Manço'yu biliriz. Eskiden çocuktan haberi yapardı. O TRT, sen dedin ya, tek televizyonlu dönemde Tabii, falan. Tabii. Barış Manço'yu ben bilmez miyim? Evet, yani o dönem izliyorsunuzdur muhakkak. Hani orada mesela hani böyle şakalar, espriler, onların şeyi, ama şu dönemde yok mu sanki? Ya şimdi dönemler de çok değişti. O zaman baksana, telefonlar şimdi başka bir yere gitti iş. Yani sen şimdi oraya dönemezsin. Yani mümkün değil, dönemezsin. O kafayla da yaşayamazsın. Çünkü bu zaman ayak uyduramazsın. O zaman kalırsın orada mızrak. Başka bir yere gitti. Başka bir yere gitti yani. Şimdi anne karnında biliyor çocuk şu teknolojinin burada olduğunu. Onu bilerek geliyor. Benim çocuklarım benden iyi kullanıyor vallahi bunu. Yani telefonu, bu şeyi filan. Aranız Dolayısıyla nasıl sosyal medyayla? çok iyi değil mesela. Yani çok iyi değil. Ama bilmiyorum, her seferinde dedim lan biraz eğilmem lazım sosyal medyaya falan, ama bilmiyorum, bir bakarım ona. Yani bir bakmam lazım. Hani ama elbette kullanıyorum. Fakat dediğin gibi işte bu bir sosyal medya fenomeni değilim sonuçta ben yani. O yüzden hani çok eğilmiyorum o tarafa, ama başka bir tarafı var. O tarafını kullanmam lazım benim de. Muhakkak oraya doğru evrilmem lazım. Onu biliyorum yani mesela. Bu da şu an kendimi eleştiriyorum yani. Ama onun dışında işte dediğim gibi çocuk zaten anne karnında bunu bilerek geliyor. Yani sen şimdi ona bak, gel biz Barış Manço'yu izleyelim falan yapamazsın. Yani çocuklar başka kafada. Yani 3 yaşında İngilizce konuşmaya başlıyorlar falan. Hani aldıkları eğitim de farklı yani. Biz şimdi hani böyle her ne kadar evet anenevi duygularla konuşsak, geleneksel ne bileyim eskiyi özledik bilmem ne falan, ama başka bir yere gitti iş yani. Hani çok başka bir şey yaşıyoruz. Teknolojinin başka bir tarafındayız. Dolayısıyla şimdi çocuğu da ona göre yetiştirmek lazım. Evet. Ya bak, biz önceden böyle yapıyordu. İşte bunlar yapmıyor. Yapamıyor. Yok çünkü onun kodlamasında, kodunda yok ki o. DNA'ya o yüklenmemiş yani. Hani biz evet tamam Karadenizliyiz, oradan gibi biz öğretelim. Benim çocuklarım mesela el öpmeyi biliyor filan. Ama 5 sene sonra belki o da olmayacak yani. Hani Evet. biz elimizden geldiğince gene söylüyoruz, öğretiyoruz, ama zaten başka bir dünyaya doğuyor herifler ve teknoloji her geçen gün bambaşka bir yere gidiyor yani. Şimdi o yüzden ona genel hatlarıyla bir şey vermek lazım, böyle bak. Oku, araştır. Araştırmacı oku, soran ol, sorgulayan ol. Kendin oku, kendin bil ki kulaktan dolma olma. Ondan sonra her söyleyenin peşinden gidersin. Sonra öyle kalırsın. Kalır. Yani ama mesela başka bir şey olur. Başka bir yere evriliyor diyoruz ya, hani aslında sosyal medya üzerinden de böyle parodiler çeken, işte hani orada yayınlayan, sonrasında mesela oradan tanınıp komedyen olan birçok isim var. Mesela kadınlardan örnek verelim. Yasemin Sakallıoğlu var. Biliyorsundur. Hani dizileri falan da var, hatta Evet. oynadığı birkaç şey, sinema Dizisi var filmi mı falan. bilmiyorum ama sinema filmi Filmi var falan, birkaç tane. evet pardon, evet sinema filmi var. Evet, o da mesela sosyal medyadan öyle içerikler falan çekiyordu. Sonra böyle stand-up'lar, Görüyorum, güzel gösteriler şeyler de falan. yapıyor. Evet. Oradan da artık takip ettiğin komedyenler var mı? Çıkabilir. Niye çıkmasın? Çıkacak tabii, böyle çıksın da isterim zaten yani. Hani böyle ne bileyim sinemaya hizmet edecek ya da sinemanın hoşuna gidecek, sinemanın sevdiği falan çıksın da isterim, böyle birileri çıksın olsun isterim, ama görüyorum yolun başında çok hemen böyle dijitallere kayıyorlar falan. Ben o pandeminin en şaşalı zamanında bile sinema yapacağım diye tutturdum. Yaptım da. Ama sıkıntılı geçti tabii bayağı. Ama bilemiyorum yani, tabii var dediğin gibi, öyle görüyoruz arkadaşlarımızı, çok yetenekli. Yaptığı şeye çok özen gösteren insanlar var, ama bir de özensiz olanlar var. Yani birçoğunu sinemaya taşımaya çalıştılar ama olmadı, gördük.
Yani şunu 3 milyon takip ediyor. Şöyle bir yanlış hesap yapmıştı bir tane bir abi. Bir arkadaşım daha doğrusu. Dedi ki bunu 2,5 takip ediyor. Bunu 1,5 takip ediyor. Bunu da 2 milyon kişi takip ediyor. 7 milyon. Bak hesaba bak. Yani şunu düşünemiyor bu adam. Bu adam buna bayağı para harcayacak. Aynı 2,5 milyon kişinin 1,5'u bunu takip ediyor. Aynı 3,5 milyon kişinin 2,5'u. Yani burada 7 milyon kişi yok. Orada toplamda kemik varsa 3,5 milyon kişi var. O da şişirilmiş bence. Sonra gördü çünkü o da ben dedim ki sen bence çok yanlış bir hesap yapıyorsun. Yani hiç ticaret adamı gibi hesap yapmıyorsun sen. Hani bu ayrı 1,5 milyon, bunu ayrı 2,5 milyon kişi takip ediyor. Bunu ayrı 3,5 milyon kişi mi takip ediyor? O zaman büyük bir iş. Cidden çok büyük bir iş ve sen bu adamlarla film çekeceksen göreceksin dedi bana. Ya ben iyi bir şey görmek isterim. Ben sana şu an iddialaşıp zıtlaşıp kötü bir şey söylemiyorum. Anti bir durum yaratmıyorum. Ama bence dedim sonunda sen göreceksin ve hayal kırıklığına olacaksın. Tanıyor muyuz onu? Tanımazsın diye. Ama yani bütün Çekilen, herkesle ilgilenen iyi bir yeri var yani arka tarafta. Peki sizin böyle mesela özellikle takip ettiğiniz biri var mı sosyal medyada? Ya bu da ileride gerçekten de parlar. Hani diye böyle desteklediğiniz. Abi sosyal medyada ileride Belki... parlar dediğin birisi yok. Herkes parlıyor zaten. Bir gecede parlayabiliyorsun yani sosyal medyada. Hani kiminin mesela argo kullanan çocuklar var çok orada. Bazı çok güzel kullanıyor mesela yani. Ve onlar bence bir yerdeler şu an. Hani iyi bir yere geldiler yani. Ondan sonrası daha var mı bilmiyorum ama. Hani mesela şu da zaten benim filmimde oynasın. Şunu da çok beğeniyorum. Filmimde oynasın gözüyle baktığım insanlar var. Onların birkaç kişinin var bende notu. Ben kendim bir şeyler yaptığım zaman bir irtibata geçeceğim muhakkak yani. Böyle yönetmenliğini falan var kendin. Yönetmenliği değil. Yönetmenliği yapar mıyım bilmiyorum ama yapımını. Yapım tarafı evet yani böyle artık daha kendim böyle bir şeyler yapayım kafasındayım. İnşallah öyle de gider. Allah kısmet ederse gider yani. Bakalım kısmetimizde var mı? Nasıl buluyorsun mesela onlardan? Mesela Hayrettin var. Hayrettin'le tanıştım canım. Hayrettin çok çok güzel bir şey yapıyor bu adam yani. Çok iyi bir şey yapıyor bence ve onu televizyona taşımamakta da daha iyi yapıyor bence. Çok argo ama. Dolayısıyla efendim. Çok küfürlü o programda. Ama işte bak sen çok argo diyorsun da izleme. Ben izlem benim takip mesela birisi seni arayıp şey mi diyor? mesela. Hayrettin başlıyor hepiniz izleyeceksiniz lan mı diyorlar. Hayır İzleme. ama tarzlarınız benziyor aslında. Hayrettin'de sanki. Şeye bakarsan belki benim bazı filmlerim ondan daha da argo eğer öyle bakıyorsan. Ama ben öyle bakmıyorum. Senin baktığın gibi bakmıyorum işte. Yani ben argo diye bakmıyorum bir şey. Hikayeye yakışıp yakışmayacağı yani. Aman bu argo filan ben hiçbir zaman öyle bakmadım. Öyle. Hikayeye bakıyorsun lan evet bu hikayeyi sen işte ne bileyim karşında şimdi tam açık konuşamıyorum onu konuşacağım. Aha bak herif argo kullanıyor diyeceksin. Ya kullan ya burası YouTube televizyon olsa. O hikayede şimdi sen kötü pis bir adamı anlatırken yani şunu yapabilir misin? Eskiden vardı o tek kanal olduğu zaman yapmak zorundaydın. Devlet kanalı. Orada bir üslup var bir dil var onun dışına çıkamıyorsun taşamıyorsun. O zaman da montajda kalırsın ya da hatta bir daha bir şey yapamazsın. İşte efendim adam çok kötü bir adam. Hadi hayırsız uğursuz diyelim biz çok öyle dallanıp budaklandırmayalım. İşte Hüseyin Bey filan lan. Ne Hüseyin Bey gitmiyor yani hikaye gitmiyor o zaman. Gitmiyor. Şimdi yer mi sence? Öyle yapamazsın zaten yapamazsın. Hani istesen de yapamazsın. Yani istediğin kadar zengin ol. Hadi yapsın buyur bir tanesi yapsın getirsin koysun. Aslında ben şeyi çok yakıştırdım. Yani koysun bir kanala bakalım yer bulamaz bir. Evet. Yani yapamaz derken bu anlamda olmaz yani. Yemez insanlar da artık. Sen bakma hani benim mesela filmlerimin altında çok yazıyorlardı Şimdi tabii o kadar yazan yok Allah razı olsun. Herhalde bir düzeldi bunlara bir yerden bir şey mi gitti böyle ne? Anlamadan işte diyorum ama anlayarak yazman işte okuyup kafanın içini doldurursan senin bir şeye gerek kalmıyor. Yani kulaktan dolma olmazsan zaten kendin veriyorsun. Evet eleştirebilirsin. Yani eleştirmek başka bir şey ama bizde eleştiriyor ki hakaret lan. İşte bilmem ne çocukları şöyle film çekmişsiniz. İşte bak seni anlatmışız. Demek ki senin orada babanımı oynamışım ben neyse ne yani. Hani oraya gidiyor iş. Yoksa halbuki ben onun şahsına küfür etmemişim bilmem ne. Bir de millet küfürü kendine mi alıyor ne yapıyor? Ya bir hikaye vardı baba biz bundan başka anlatamazdık. Sonrasında bak yemin ediyorum bunlar benim yaşadığım çünkü benim çok filmim var ya. Ya bir tanesinde de abi bir sürü şey abi bunda da hiç küfür yok. Oğlum sen geçen çok küfür ediyorsun diye bize küfür eden değil miydin? Hıyar. İşte bak seni kırmadık ya s**tir et beni filan. Hani bunu yazan oldu bana ha. Ya sen bana ne bakıyor oğlum zaten sana bakmadım Allah Allah sana bakıp film mi çekerim ben? Aynen öyle. Ama bak denk gelmiş isabet olmuş şimdi öbürkünden şikayet ediyorsun yani. Peki, bende vardır duruyordur o mesajlar. Bakarız peki eleştiri açık biri misiniz? Hayır. Eleştiriye tabii ki açayım. Eleştiriye açık olmayan adam bir adım öteye gidemez ya. Ama eleştirince dozajı var. Mesela hani hakaret ediyorsun. İşte ben onu söylüyorum. Eleştiri, hakareti karışık. Valla ben bugüne kadar çoğunu etmedim ama bundan sonra öyle yani eleştirebilirsin. Beğenmediğini yaz. Şurasını beğenmedim. Hiç hoşuma gitmedi diyebilirsin bunları. Ama hakaret boyutu var. Oraya taştığı zaman abi o zaman görüyorum vallahi bir sürü arkadaşım var.
Yani oralardan çok ben geçilmem oradan ama en azından benimki başka bir yere faydası olur. Fakat onu artık biraz düzeltmek lazım. Yani o sosyal medyada elinin altında klavye var ya da biraz internetin var diye herkese her şeyi söyleyemezsin yani. Ama dozunda eleştiriye, sert eleştiriye de açığım bu arada. Sert eleştiri derken ya bu olmamış baba bilmem yazmış şu tamam abi sen de nereyi beğenmedin? Şunlar sen nasıl bir şey istiyordun? Böyle ben olsam şöyle bir şey yapardım. Peki sen bugüne kadar yaptın mı böyle bir şey yok. Demek ki bak sen olamıyorsun. İşte biz evet bir yanıldığımız yer olmuş olabilir orada. Evet, doğru. Ama burada kullanmamız gereken jargon buydu. Önüne arkasına şunu koyduk. Sahnenin devamı böyle gidiyordu falan filan. Ama biz de doğru yaptık diyemem. Evet yanlış olabilir. Sana da uymamıştır. Fakat o eleştiriyi çok az aldık mesela biz. O senin söylediğin sekansla ilgili, sahneyle ilgili. Oralara genelde gülündü ve çok memnun olundu. Komik mi komik. Ama Yani tabii ki filmde herkesin komik mi komik. tabii ki herkesin hoşuna gitmeyecek. Abi herkesin hoşuna giden iş yaptığın zaman zaten bir daha bir şey yapamazsın. Risk ya bir dahakine birisinin hoşuna gitmezse bu sefer sana dokunur. Herkese göre bir şey de yapılmaz yani. Dolayısıyla evet hani işte bu ortak müşterekte buluşmak lazım. Ya eleştirileri de şey yapmak lazım yapıyor. Sonuçta kimse aman şöyle kötü bir şey yapayım da bu milletin moralini bozayım diye bir şey yapma. En azından ben yapmıyorum. Yapan varsa da ben o değilim yani. Ama muhakkak hataya düştüğümüz ne bileyim belki yanılgıya düştüğümüz yerler olmuştur. Tamamında değil ama lokal hani bir filmin 100 sahnesi varsa ne bileyim belki 20'sinde yanılmışızdır. Belki biraz daha fazlasında. Ama emin olun ki onu iyi olsun diye, güzel olsun diye yapmaya çalışıyoruz yani. Peki yabancı aktörlerden şu da benim filmimde oynasa dediğin bir isim var mı? Mesela Hollywood'dan falan. Var. Yabancı aktör. Şimdi bu sefer buradaki abiler diyecek hayırdır lan bizde. Bizde çok önemli, çok değerli, çok yetenekli, çok başarılı aktörlerimiz var, abilerimiz var, oyuncu, tiyatrocu. Öncelikle tabii onlar kesinlikle yani. Şimdi isim saymayayım bu hep birkaç kere başıma geldi böyle isim işine girince. Birçoğu tanıdığım abilerim. Ama yurt dışından dersen tabii benim böyle bir şeyim yok. Hani yurt dışından şu gelsin benim filmde oynasın asla böyle bir niyetim yok. Ama tabii orada da çok değerli insanlar var yani mesela ben şimdi sen bile hatırlamayacaksın belki Edward Norton'u siz başka filmlerden hatırlarsınız ama ben American History X'i hiç unutamadım mesela sen bilir misin American History X'i? İzlemedim. Yani müthiş bir filmdir yani mesela hani film arşivim de iyidir de işte böyle biraz çalkalamak lazım kafayı yani ben 2013'te bir film çekmiştim Taxi Driver'daki mesela şey olmuştum yani Taxi Driver'ı hatırlıyor musun? Taxi Driver'daki o şey yaptım. Hatta gözümdeki lensi hastanede aldıracaktım. Öyle bir şey oldu bana. Gözüme dokundurtmuyorum. Tabii. Öyle bir şey yapıyor bana. Yani dolayısıyla var çok sevdiğim işte ne bileyim Robert De Niro. Robert De Niro'nun işte Al Pacino. Geçen gün onu da Scarface'i çıkarttı. Hani sen olsaydın yani. sen olsaydın Karadeniz'de burada ne derdi filan diye. Bilmem ne. Var çok var şimdi sayın. Yani mesela Morgan Freeman'ı severim. Acayip doğal geliyor bana. Ya acayip sanki adam bir şey yapmıyor. Onu kamerayla çekiyorlar sonra montajlayıp gönderiyorlar gibi. Yani bizde çok eskiden Yaman Okay vardı. Siz onu hatırlar mısınız? Yaman Okay. O adam da bana mesela işte Yavuz Erçetinkaya ile beraber olurdu onlar genelde. Eski Türk filmlerinden müthiş doğal ya. Ben o adamın oynadığına inanmıyorum yani. O kadar. Bak ne isimler söyledim onu da şimdi çoğu izlediği zaman diyecek bunlar kimler acaba? Bakacaklar muhtemelen. Ama ne kadar tabii bir tane de bir şeyini izlesinler bak ne kadar hep böyle ben çok doğal olmaktan yanayım kamera karşısında da sahnede de. Dolayısıyla hani yurt dışından işte dediğim gibi böyle bir çok özel aman bir şeyim yok ama olursa bu adamlarla keşke biz şey yapsaydık yani. Mesela Sylvester Stallone'un hikayesini okuduğumda da belgesel gibi izlediğimde de çok etkilenmiştim. Köpeğini falan satıyor adam yani. Ya. $100 sonra gidiyor 35.000 dolara mı ne geri alıyor. Çünkü iş tutuyor falan böyle bilmem ne. Acayip Var çok yani. var hani öyle işlerde olsaydı. Yokluk gördün mü peki sen abi? Gördük tabii yokluğu da gördük. Varlığı da biliriz şükür. Kıymetini biliyor insan o zaman daha çok Bilir biliyor tabii. varlığını, Bir de değil mi? şimdi artık belli bir olgunluğa geldik. Yaş kemale erdi derler Yaşı ya yani. soracağım. Yaşı ne? 49 oldum yani. 49 50'de 50'ye bir kaldı Maşallahım işte. var Yani, ya. yaşımız itibariyle de bir de çok yaşadım, çok gezdim, gördüm. Dolayısıyla hani artık o olgunlukların verdiği bir şey var. Ne bileyim biraz okudum, araştırdığım onun verdiği bir başka bir olgunluk var işte. Hepsini iyi harmanlayabiliyorum diye düşünüyorum. Hani böyle çok bazı şeye karşı. Duyduğum mesela çok şeye çok şaşıran birisi değilim. Her şey hayata Olmuş dair yani, yani. Yok evet. her şey ya çok
Allah kötü bir şey vermesin de yani. Ama şey de çok yakışır. Mesela ben öyle düşünüyorum. Benim fikrim. Hani böyle televizyonda böyle olacak o kadar gibi rahmetli Levent Kırca. Öyle Formatında bir şey. Ben o öyle seni hayal ediyorum mesela. Olabilir. Valla benim televizyona da bir şeylerim var. Bu ara böyle bir görüşmeler falan da yapıyorum. Hem sinemaya hem televizyona, dijitallere de var birkaç bir şeyim. Bakalım böyle bir yakın zamanda herhalde güzel görüşmeler yaparız diye tahmin ediyorum. Ama tabii o formatta değil de böyle güzel böyle gençlerle beraber yapacağımız gençlik dizileri var. Efendime söyleyeyim. Güzel birkaç tane sinema film var. Benim yazdırdığım, çok yetenekli kardeşlerimin yazdığı. Zekalarına da çok güveniyorum. Zaten mühendis çocuklar yani. Oo. Böyle, tabii kafalar fena. Dolayısıyla artık hani tamamına kendim hakimim. Abi bak bir de bunu yapalım da bir gör. Ya da işte zamanını iyi kollayalım. Şu zamanda şöyle yapalım böyle yapalım. Ama tabii çok başka parametreler, çok başka dengeler var arka tarafta. Oraları da aşabilirsek güzel işler yapacağız gibi duruyor. En azından şu anki matematiğimiz bizi doğruluyor. Yo, doğru. 3 aşağı 5 yukarı bir kayma olacak, bir şeyler yaşayacağımı seziyorum, biliyorum, görebiliyorum. Ama onlar için de bir B planımız var muhakkak yani. Mesela genelde sanat camiasında hep şarkıcılardan örnek verelim. Birbirlerini kıskanırlar. Sürekli birbirlerinin kuyularını... Ya bizim sektörde oluyor şimdi. Hani medya sektöründe. Komedyenler arasında da var mı bu? Ona şöyle bakmak lazım. Bence şimdi biz hep öyle söylüyoruz ya. Bizim sektörde yok, işte sanat camiasında yok, oyunculukta, şarkıcılıkta. Sosyal medya. Ne sosyal medyası? Hayatın her tarafında var o. Yani işte ne bileyim bir reprezentant da var. Hani bir ilaç mümessilisen de var. Ne bileyim bir iyi bir pazarlamacıysan da var. Bir başka bir şeysen de var. Var yani her tarafta var. Ve ağız alışkanlığı olmuş herhalde o ya. Yani biz öyle, ben görüyorum, neler duyuyorum, neler anlatıyorlar bana. Çok gezdiğim için şimdi bir de benim oyunum var. Oyunla Türkiye'nin her yerine. Vallahi mahalle mahalle gezmeye başladık. O hale geldik yani. Yakında eve oynayacağız herhalde. Oraya doğru gidiyor. Ya bu güzel bir şey tabii Ama yani. komedyenler de imtina ediyor birbirlerinin isimlerini söylemekten mesela. Yo, benim hiç öyle bir şeyim olmadı ki. Benim hiç öyle ismini söylemeyeceğim. Tanıdığım bir sürü arkadaşım var. Var mı? Şu da iyidir, severim. Abi hepsi iyi. Birçoğu iyi yani. Ben mesela Cem birçoğunun Yılmaz'la filmine beraber gidip- oynadınız. Cem abiyle evet 2015'te çok güzel bir film çekmiştik. İnşallah yakında devamında çekeriz. Gerçi bayağı oldu. Cem abi çok güzel şeyler yapıyor mesela sinemaya. Yani gerçi şimdi sinemaya yapmıyor artık, o da dijitale kaydı. Kaydı. Ama onun dışında var, bir sürü var yani. Ata yapıyor, hepsi. Bir de gidip sinemada izliyorum ben. Tabii sinemada bilet alıp izliyorum yani. Destek veriyorsunuz yani. Yapıyorsa Ya gider izlerim sinemaya diyorsunuz. destek. En Ben güzel. evet sinemaya gidiyorum Evet. yani. Bir sinemaya Ay, gidip güzel. bilet alıp. Çünkü artık bu devirde sinemaya giden de az kaldı. Herkes dediğin gibi dijital Sinema platformlarda. seyircisi çok düştü. Nasıl diyor ki gelecek dijitale falan diyor. O gözle baktığı için öyle. Ama halbuki sinema başka bir şey yani. Sinema bir sanat. İyi bir cesaret. 7 sanattan bir tanesi abi işte dünyada, yani 4.'sü ya da 5.'si Evet. işte bir tanesi tiyatro. Dolayısıyla kıymetini bilmek lazım. Bir de bizde hani böyle bir anenevi bir şey, yani evine geldiği zaman donatlet oturup izliyorsun, böyle yayılıp hatta durduruyorsun bilmem ne filan, ama sinema öyle değil. Giyiniyorsun, gidiyorsun, ya bak şu gelmiş, sevdiğin insanın filmine gitmek, desteklemek. Yani sinema gerçekten zor. Hani insanları evinden kaldırıp sinemaya getirmek, ama bu da bir kültürel bir aktivite. Yani o biraz azaldı. Şimdi çoğun ben soruyorum, çok meraklıyım. İnsanlar şey diyor mesela, çok pahalı olmaya başladı artık. Hani 4 kişi sinemaya gittiğin zaman, ailece gittiğin zaman çok başka rakamlar veriyoruz filan. İşte oralarda belki biraz düzenleme yapmak lazım. Şimdi tekrar Kültür Bakanlığı'nın o geçen sene böyle bir kampanya vardı, çok da güzeldi. Şu an çarşamba günü 140 lira, ben onu paylaşmıştım story'imde, ama tabii daha köklü bir şey yapmak lazım. İşte ne bileyim, sinemacıların artık bir araya gelip bakın abi işte hani bildiğimiz yerler var ya, bu çok lüks yerler, oralar hariç. Onun haricinde böyle 3 aşağı 5 yukarı çok birbirine yakın fiyatların olması lazım. İnsanlar şunu da söyleyeyim, bak bendeki hikayelerde şu da var bir de. Yani normal sokaktaki vatandaşımız tabii ki hepsi aynı, ama böyle çok üst seviye çalışan, hani beyaz yakalı abilerimizden de duydum yani. Pahalı diyorlar Tabii, artık tabii, yani. tabii. İnsanlar talep etmiyordu. Bir de aylık bir şey ödüyorsun ya, mesela sosyal o şeylere, platformlara aylık ödüyorum. Oradan izleyeyim. Nasılsa gelir mantığı var, ama sinema ayrı bir Ama kültür. o başka bir şey. Sinema bir kültür. Sedat işte, Sayan dedim ya, diyor bir çorap anevi bir kadı diyor. Sinema insanıyım yani, Ya öyle. bir anenevi bir şey işte dedim, yani bir kültürel bir faaliyet, bir sanat. Yani işte sen illa benim filmime git demedin. Benim öyle bir lokal cümlem hiç hayatımda olmaz zaten. Git sinemaya git abi, sevdiğin adamın filmine git, sevdiğin kadının filmine git. Ya da sinemaya git, muhakkak sevdiğin bir şey bulursun. Yani bu kadar iş yapılıyor, bir şeyler yapılıyor. Ama tabii sinemaya da iyi şeyler yapmak lazım. Evet, şimdi mesela hani filmden konuştuk. Evde de komik biri midir?
Ev içinde böyle espriler patlatır Bu mısın? ara pek evde durmuyorum. Durursam komik olacağım herhalde. Çünkü çok geziyoruz oyunla. Gidiyorum geliyorum filan. Ama evde de şeyimdir ya, onu Gamze'ye sorman lazım. Bana ne soruyorsun? Ben söylesem yalan söylerim. Dolandırıcılık yapmış olurum. Yani. Ama şeyimdir ya, evde de iyiyimdir ya herhalde. Çok komik değilsem de, çünkü Gamze bana ödeme yapmıyor. Dolayısıyla onu niye güldüreyim yani? Ama şöyle bir şey var, ne bileyim hani böyle karı koca arasında böyle ufak atışmalar olur. Sonra Biz çok birden... atışıyoruz. Ya evet, çok. bir ara haberleri falan da çıkmıştı ama. Hatta öyle değil. Düzeldi mi, o kriz mriz bitti yani. Ya kriz gidiyor geliyor. O değil, o boyutta değil tabii. Yani bir Değil ara, artık, evet, çok tabii, şükür, tabii. aman nazar değmesin kem gözlere. İyisiniz Çocuklar yani. büyüdü işte. Oğlum 2,5 yaşına geldi. Kızım 6,5 yaşında okula gidiyor filan. Dolayısıyla ama evde şeyimdir ya böyle. İşte tam şey soracaktım. Hani böyle- Despot bir herif değilim. Tabii Değilsin. ki komiyim. Çocuklarımla oynuyorum ediyorum. Ay Ama çocuk kısmı değil. Mesela karı koca böyle atışır ufak, sonra birden bir espri patlatırsın, hava dağılır falan. Öyle bir karakter mi? Hayal biz etmeye çalışıyorum. öyle yapıyoruz, evet. Dağılıyor her şey. Hava dağılıyor. Havada dağılıyor bizim. Havada dağılıyor daha yere düşmeden. Peçeteler falan uçuşuyor bence. Yok o kadar değil. canım. Tabaklar Ben Yunan öyle şeyine düşünüyorum. dönüyor mu böyle tabaklar, Yok, çata hayır, çat. o kadar sen de ne yaptın Aysun? Öyle olmuyor yani. Değil o kadar değil. İşte televizyon, cam, çay. Biz daha ziyade şeye çalışıyoruz. Gamze Hanım kızmayın bana, bak selam olsun, sizi çok seviyorum. Şimdi sonra ben fırçalamasın. Yok. Demesin sonra nereden katıldın bu kızın programına? Beni gömmüşsün. Yok şaka yaptım biliyor canım. Şimdi gidip de bununla ilgili tartışırsak işte bak buyur. Evde komik mi? Nasıl komik olayım ben öyle bir insana? Espri anlayacaksın önce. Şaka anlar yani, sıkıntı yok. Anlıyor değil mi? İlk başlarda Anlamazsa yazılı veriyorum. Bak bunu demek istedim. ilk başlarda oluyor muydu böyle birden? İlk başlarda daha tatlıydık. Daha sonra Sonradan böyle işte. O nereli yok. Gamze Hanım? Malatya'da. Ha, Malatya, Karadeniz. Tam bir kültür buluşması. Tabii işte bak halkların Halkların buluşması. yok, bir şeyimiz yok şu an. Ya şimdi bunun altından da 40 tane şey çıkartır. İnsanlarımız seviyor. Ne demek istedi lan, dur bu kesin bunu demek istemiştir diye. Yok, ben tamamen şaka yapıyorum yani. Zaten ilk girişte manşeti verdim. Muhakkak şey yazacaklar. Bak bir yerde bir şey söyledin abi. Şimdi sana yazacaklar. Gizli zenginmiş. Ben ne söylediğimi Çetin bilirim. Altay gizli Ben zengin. de var hepsinin, hepsi var bende, sen rahat ol. Öyle manşet Öyle atarlarsa Ben şaşırmam. öyle çala kaşık bilmem ne filan konuşan birisi Yok, değilim. yok, Önceden belki yapıyordum da. Demin şimdi dedi değil. ya ben olanı göstermem falan. Ben manşeti şimdiden buldum. Bak böyle yazacaklar. Helikopteri var. Ha, helikopteri. Şimdi diyecekler ki Cem abi gizli yaptı ya zengin. yıllarca bunun şakasını filan. Lan zengin kendini niye gizlesin ki, zengin yani. Var tabii gizli zenginler benim de tanıdığım. Ama ben mesela öyle zengin olsam çok gizlemem kendimi. Bak böyle demek Hayır işte. Bak, o öyle kadar da sandım. şeyin ortasına çıkmam canım, o başka bir şey Ha. ama o görgü kurallarını çok zorlayan bir durum. Yani böyle bütün her şeyini göstermek falan filan. Ha, tabii. Yani bak şimdi ben sana bir şey anlatayım. Ben mesela havuzda evde oturduğumda filan hiç öyle havuzu çekip koymadım mesela. Evimin içinde tiyatro var, sinema var. Bunları anlattım mı ben bir yerde? Siz de kesin bunları. Bu Tabii. başka bir şey. Evet. Aynen. Bu söylemek tabii, bu işin şakası. Evet. Şakası. Arkadaşlar gerçek olabilir. Ona göre. Yani şimdi Neyse, yorumu açık bırakıyoruz. yani Aynen ama gerçekten hafta de. kaç gün mesela? Şöyle, 7 gün. İşte aynen. 7 günde ayrı arabaya biniyorsun. Bunları hiç anlattın mı bir yerde? Evet. Gösterdin mi? Yok işte bak bundan Aynen. bahsediyorum. Görgü böyle bir şey. Evet ama şey ya, gerçekten de senin hikayelerin o kadar doğal ki, mesela küçük kızım, ben onları takip edip yemek yapıyor, bir şey Evet. yapıyor mutfakta, o kadar doğal yani, halktansın işte, insanlar bunu seviyor, Ya samimiyeti, kimsenin bir farkı gösterişi değil. yok. Tabii yok. Gerçekten yok öyle. bence onu seviyorlar. Doğallığı bilmiyorum. Doğal. Doğallığı işte sinemaya gelen adam sever. Yo, Ama benim halkın hoşuma geneline gidiyor. vurduğunda, Hı. geneline vurduğunda herhalde bütün her şeyin göz önünde yaşayan insanları sevdiklerini gördüm ben. Buna görgüsüzlük dersin, gene doğallık ya da ne bileyim işte bak çok içten samimi mi dersin, ne dersin filan, ama o net yani. Ama ben de onu hiçbir zaman yapmayacağım, bütün her şeyin ben. Niye abi göz önünde yaşayayım, insanlara story atayım sürekli, bakın şu da var bu da var. Efendim bakın yeni ayakkabı aldım bilmem ne aldım filan. Yani onu gördük yani. Bir tanesi geçen öyle bir şey izledim ben. Ya çok affedersin, don almış. Şimdi ne yazacaksın onun altına? Abi senin içinde yokken niye bize gösteriyorsun boş donu yani? Onu niye gösteriyorsun? Şimdi yakında da ben onun reklamını yapmaya başlarım. Tamam, anladık, buna gıcık oluyorsun ama bunun Gıcık olmuyorum. Yok Ha. çok şey buluyorum. ben de Yok rahatsız gıcık olmuyorum oluyorum ya. canım. O kadar da değil. Ben şey değilim canım. Niye Sınırları gıcık olmalı olayım? herkesin. Yani böyle çok böyle Mahremiyet belki yakıştığı olmalı. birisileri de vardır ama bizde şey var, birisi bir şey yaptı mı herkes Evet. aynısını yapıyor işte, hani hoca şey Çok yaparsın. gösterişi seviyoruz. Ya gösteriş de olabilir de hani böyle çok böyle kör göze parmaktan bahsediyorum ya. Güzel giyinebilirsin, şık giyinebilirsin, pahalı kıyafetler giyinebilirsin. Evet buna bir şey demiyorum. Ama onu gözüne sokmak yani hani ondan Hoş değil, bahsediyorum. evet. Hani ben de mesela işte bak
Değil mi yani? Onu söyleyeceğim. Peki hayatta Güzel en şarkı. gıcık olduğun şey ne? Arkadaş ortamında ya da evde en gıcık olduğun şey. Ay şuna da çok yani gerçekten beni çok rahatsız ediyor dedin. Ya bilmiyorum ki, ben çok rahatsız olduğum şeyleri de kendi içimde böyle absorbe ederim. Hep bir şey bulurum böyle. O yüzden hani böyle çok lap diye sorduğunda aklıma gelecek bir Birisi şey bazen değil bıçak yani. sesine rahatsız olurlar. Böyle bilerler ya bıçağı böyle ay sırtım cız ediyor derler. Ona gıcık olurlar. Birinin hareketi öyle takıntılı olduğun bir şey var mı? Çok öyle çok büyük bir obsesyonum yok. Varsa da böyle çok gıcık olduğum şeyler değil, dedim ya, kendi kendime ya uzaklaşırım derdimi anlatamadığım ya da öyle sıkıntılı gördüğüm şeyden. Ama şeyi sevmiyorum mesela, bir şey anlattığında mesela ben sana bir şey anlatıyorum, diyorum ki bak sen ben anlatıyorum diye değil. Bunları buralardan da araştır. Bunu söylüyorum. Yok öyle değil o ya, valla sen yanlış biliyorsun. Oğlum kaynak da veriyoruz sana. Hani bak işte, Kör göz yani. onu pek hani gıcık mı olurum çok beni ilgi ediyor yani. O oralarda mesela ben normalde çok tartışmam. Hani baktım anlatamıyorum derdim, uzak dururum. Ben Ama- çözdüm seni. Böyle hani o konuda da böyle şeyim yani. Evet evde de böylesin. Mesela Gamze Hanım'a yani yenge böyle onda böyle çok sevdiğin özellikler de vardır ama çok gıcık olduğun şey de vardır ama değişmiyordur. Değişmeyince de kaçıyorsun. Yo, değiştirmek için de bir şey yapmıyorum. İnsanları değiştiremezsin. Kendisi değişmesi lazım. Kendini değişmen için de dediğim gibi işte kendine bazı özellikler yüklemen gerekiyor. Yani ne bileyim işte donanım yapmam, bilmem ne yapmam falan filan, ama benim öyle evin içerisinde de çok Gamze Hanım'da en sevdiğin özellik ne abi? anne. Çocuklar en Anneliğini. sevdiğin özellik derken Gamze iyidir. Yani şeydir böyle ne bileyim bir şey konusunda çok başka taraftan seni çok darlayabilir ama hani öyle onun dışında işte bu demin anlattığımız gibi bir tane çorapla bir sene geçirebilir falan. Öyle bir şey bir kız değil yani, o da son derece yani evcimen, evde vakit geçiren filan. Ama onunla başka olabiliyor işte, bu bütün evliliklerde var canım. Hani kim ben işte bir tane abiyle konuşmuştuk, demişti bana bilmem işte 31 senedir çok güzel bir evliliğim var. Rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Büyük de bir iş adamı. Dedim abi senin evliliğin tabii ki güzel olur. Yenge nerede şu an? Yazlıkta. İşte Miami'de. Öyle bir yazlıkta yani, Kumburgaz'da değil yani. Ne zamandır orada? 8 aydır. Senin evlilik tabii güzel. 8 aydır telefonda konuşuyorsun yani. Vallahi çok güzel. Biz diyor 30 senedir böyle çok güzel bir evliliğimiz var filan. Hani bizimki öyle değil. Çok iç içe olduğun zaman böyle ya muhakkak problem oluyor. Bir iki tane farklı kimya. Neye aynı evin takılıyorsun içinde mesela onu merak yaşıyorsun. ettim. Hani en takıldığın yönü ne? Burcunuz ne? Ben Aslan burcuyum. Gamze yenge? Onun burcu yok. Burçsuz galiba. Ah Aa diyor, inandı bu. ya belki doğum tarihi falan bilmiyordun. Yok 1 Haziran ikizler. Ha ikizler. İkizler Aslında olur değil mi? Ben burçları bilmiyorum çok. Atmayayım şimdi. Galiba ben de yanlış söylemiyorum ama Aslan lider bir burç. Hanım biraz daha baskın olmaması gerekiyor ama Malatyalılar da şeydir Ya yani. artık onun memleketle alakası yok. O başka bir şey herhalde. Hmm. ya. Tuttuğunu koparanlardır. Selam olsun buradan tabii. Şimdi bir sürprizle de geliyor Çetin abi tabii ki. Ben mi biliyorum? Albüm çıkıyor. Şarkılar. Ya şöyle biz tabii Ne oldu ona? bir güzel bir ekibimiz var. Çocuklar çok başarılı, çok yetenekliler. Emin kardeşimiz var. Biz onlarla böyle bir şey denedik. Hani beraber bir şey yapalım mı diye. Ben zaten 2021'de de yapıyordum böyle bir şey kendim sahnede. İşte vokal kızımız vardı. Gene çok güzel müzisyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Bunu böyle çiftli deneyelim dedik. Ama herhalde benim şimdiki yoğunluğum ve ne bileyim hani yapmak istediğim de sanki o değilmiş gibi. Çünkü herifler çok yetenekli. Müzisyen tabii. Üzüldüm şimdi. Hayır bunu ben Erkenden kendi de mi? eski şeyimle devam etmeyi düşünüyorum. Düşünüyorsunuz Belli tamam. bir zaman sonra bunu yapacağım gene. Yani hani biz eğlenelim, gidelim özel bir yerde filan gibi böyle çıkıp başka bir yerde bir şey yapmak değil amacım. Ama belki ne bileyim bir iki tane de güzel olduğuna inandığım, insanların da sevebileceğini düşüneceğim bir şeyler yaparım şarkı anlamında. Yani böyle sonuçta biraz söylüyoruz herhalde. Çok da rezil değiliz o konuda. Ama çocukların işi bu zaten. Yani Şu şimdi ufak, atıyorum onların Söyle. ya oktavu ne? ufak bir şey söyler miyiz? Ufak. Evet. Ne söyleyeyim ufak? Böyle, ufak böyle. Bir kuple diyorlar ya böyle bir kuple. Ama bir kublelik yok bizde ya. Ne söylesek şimdi ya? Hadi istek yap o zaman. İstek programı olsun. İstek Ya programı. isteyemiyorsun. Sen isteyemediğini Oy ben nasıl söyleyeyim? sevdam. Dağlarım. Oy sevdam diye bir şey var ya. Oy sevdam dağlara mı çıkayım? Oy sevdam yollara mı vurayım? Oy sevdam sensiz nasıl durayım? Oy oy. Öyle. Vay. Benim repertuarımda o var mıydı hatırlamıyorum ama. Bayağı bir seviyorsun. Şimdi yeni bir şey yapacağım bununla ilgili ama tabii şimdi önünde birkaç bir şey var. Ona biraz ağırlık vermeye başladık. Bir iki tane film var. Benim kendi
düşündüğüm, dedim ya baştan beri yapmayı istediğim falan. Onlarla böyle birkaç yerden var bir şeyler. Bakalım olursa öyle devam edeceğiz ama başka işlerim de var tabii. Onların da çok iyi gitmesini istiyorum. Bakalım işte, bakacağız, bir şeyler yapacağız. Boş Bakın vallahi durmayacağız. dolu dolu Ben Çetin duramam. abi hiç Evet, durmuyor. duramam Sürekli lazım. bir yerde, sürekli bir şey yapıyor. İşte aramış. Yani çok boşta kaldığım zaman evde patates soğan soyuyorum. Yani. Hiç boş Maşallah durmam var. ben. 10 parmağında 10 marifet yani. Komedinin Orhan Gencebay'ı diyelim. Ben gerçekten çok beğeniyorum bu arada. Tamam, Seviyorum da. çok güzel. Yani yakından tanısanız hani bazıları şey oluyor ya, böyle hani filmde komik falan, normalde de böyle ketum surat falan. Hiç öyle değil. Normalde de böyle. Yakından görseniz seversiniz yani. Normal hayatta da böyle. Bir de mesela hani çok destek oluyorsun gençlere. Bilmiyorum dizide şimdi siz pardon, sinema filminde benzettiniz mi benzetmediniz mi, ama biz sizin şimdi dizide bir de Metin var. Metin Altay. Metin hangisi oluyor? Biz sizinki. Çağıralım gelsin. Burada mı? Burada. Çağırın bakalım. Hadi ya. çağıralım gelsin. Evet, izleyicilerimiz benzetecek mi bakalım? Metin ve Çetin benziyorlar mı? Akrabalık var mı sizce? Tahmin edin bakalım. Bakalım. Benziyor mu? Benzetiyor musun? Yani ben benzetiyorum. Tabii ki saçlar dışında. Biraz şuralara ektirirsek tam benzeyeceğiz sanki. Neyse, ben böyle iyiyim ya. Evet. Şimdi Beyefendi kim? beyefendiyi de tanıtalım. Buyurun. Beyefendi babasının oğlu olur. Belki ilk Kardeşi defa olur. tanıyacak olanlar Evet. vardır. Kardeşler arkadaşlar. Evet. Çetin Altay ve Metin Altay kardeşler. Siz Metin Bey'i filmde çaycı, Kahveci. kahveci değil mi? İlk manavdı. Manavı batırıyor. Şimdiki bu filmde Burada vizyondakinde. 6'da 5 ve 6'da çaycı. Çaycı. Nasıl orada bıyıklar böyle bir boyanmış mı, bir şey mi? Topik Bot mopik mi boyasıyla. kullandınız? Aynen. Ayakkabı boyasıyla boyadılar. Kaşları, bıyıkları. Özel her sabah yarım saat kaş bıyık boyası yapıyorduk. Oo. Tabii valla. Peki evde rolin pazarlığı döndü mü böyle? Ya ben ne olacağım burada falan. Nasıl karar verdiniz buna? Yok, direkt manav. Dubbing'le birlikte manav. O Ondan zaman sonra- güzel bir teaser yapmıştık buna. Güzel bir şey vardı yani, işte 4 tane çorap alırsan 100 lira. 100 lira. 5 ne? Öyle bir şey var. Tam ters manyel Dubbing'den yani. girdik. Batırdık o dubbing'den manavı batırdık. Ondan sonra Birden kahveciye döndü. kahveciye döndü. Şimdi Yani bir tanesi 20 lira, 5 tanesi 100 lira yapar, 5 tanesi 120 20 lira. lira. Aynen. Evet. Öyle dubbing yaparsan batırırsın. Ama filmde böyle bir girişi var. Yani kahveci olabilir, elinde şeyle falan geliyor. İzlemeniz lazım yani, koparsınız. Şimdi bunda da iyi rolü. Bu 6'da şu an vizyonda olan filmde de iyi bir rolü var. Hani yani. o şeyde bayırda geliyor ya definede. Evet, Onu diyorum. Böyle elinde böyle bardakla falan geliyor ya. Ne oluyor falan diyeceksiniz filmi izlerken. Acayip tam cuk oturmuş yani. Evet. Ama belki ilk defa duyanlar vardır. Kardeş olduğunuzu bilmeyenler vardır. Görüyorsunuz arkadaşlar. Abi, kardeş. Evet. Yan yana getirdik. Ortalarına oturdum bir çiçek olarak. 2 böcek, bir çiçek. Vallahi helal olsun sana ya. Vallahi. Normalde balet olacaktı Metin de. Aa, He, ama bizim orada balet. Aa, çok mu şaşırdın? gerçekten mi? Ya ben inanıyorum ne derseniz. Ya Beni yok kandırmayın. Niye biliyor musun? Ha, canım benim. Ben de Başak Burcu'yum. Evet. Sen de Başak Burcu'sun. Biz saf, temiz duygularımızla hemen Evet inanıyoruz. ya, hemen inanıyorum Ne ne alakası derse. var? Başak'la maşak'la. Başak'la Öyle. ilgisi var. Vallahi. Başak inanır. Burçlarla İnanıyorum ilgisi ya. var mı? Var. Gerçek, demin de bir şey söyledim. Mesela yok şunu yapıyorum. Aa diyorum, öyle mi olmuş falan. Yok öyle değil o. Değil mi? Yok öyle İki bir şey. kere düşünmem Yok. lazım. Yok, şaka. Beni Yok, çabuk şu kandırır herhalde. Bir şekere kanacağım yani. Ne denirse inanıyorum. Artık onu şey yapma. Yok. Yok. Geçmişte daha güzel şeyler yaptık. Peki Metin'e şunu sormak istiyorum. Çetin abinin en zor tarafı ne çalışırken? Çalışırken Yok, zor tarafım kaş göz yok. Kaş göz yok. Yo, bak hiç bakmıyorum Tamam. bile. Sette mi? Evet, en zor yanı böyle. Sette ben gerçekten... Hiç zor yanım yok. Sette hep yardımcı Arabaya olurum binmem, herkese. arabada daha zor. Vallahi. Nasıl Yola arabada? çıkmak daha zor. Sette O bir şey yok. anlatsın işte, ona soru, bana niye soruyorsun? Sette gerçekten bir şey yok. O yapıyor, geçiyor. Biz de yapıyoruz. Eğer karşılıklı aynı sahneler varsa yapıyoruz. Hiç sette bir sıkıntı yok. Ama arabada buradan Avcılar'a gideceksek o şeyle Eskişehir'e gidiyoruz.
O derece yani. Nasıl Çünkü oluyor? Yani avcılara mesela Eskişehir üzerinden gitmeye çalışıyor ya, onu anlatmaya Yani- çalışıyor. Tam ifade edemedi. Bir ifade problemi var. Şimdi arabada gibi zannediyor kendini. Şimdi avcılara gideceksin. Böyle dümdüz gideceksin ya. Böyle gitmeye çalışınca tabii sen de bir iki cümle kuruyorsun. Yani. Ama Onu nasıl bir söylemeye travma çalışıyorsun. olduysa yani artık Ben- diyor ki yani bir de bakıyor yani abi bir şey diyecek mi acaba anlatsam mı Bak oldu? bunlar benim hayatımda nasıl biliyor musun? Şimdi bir tane bir Ben artık kardeşimiz daha bırakıyorum var. bizim sürmeyi, araba kendi tiyatroda gidiyor. da şey yapıyor filan. Bir de birkaç arkadaşım var şu an beraber iş yaptığımız. Mesela bir yere gideceğiz. Bolu'da bir yer var. Arkadaş orada bir ada var. Biz o adanın etrafında hiç böyle bak hep gittiğimizde de buradan dönüyorsun böyle düz gidiyorsun. Hep 2 tur attık orada. Ulan nereden gidiyoruz? Hiçbirisiyle navigasyonla açık hiç tek seferde gidemedik oraya. La oğlum böyle gidiyorduk ya. Bir tur daha atıyor. Hani bu Temel'in hikayesi var ya. Adanın etrafında dönüyormuş. Polis en Ay son Allah'ım çevirmiş. ya. Demiş lan niye 25 tur? Demiş ki sinyal takılı kaldı. Bizimkiler de o hesap yani. Ay. Karadenizliyiz ya ayıp olmasın Ayıp diye. olmasın. Şu adanın etrafında niye bir tur daha atmıyoruz efendim diye. diye. Vay, o zaman program bitirmeden önce şöyle ikinizin böyle bir atışmasını duysak Karadeniz yani böyle şiveyle nasıl olur? Hani böyle izleyicilerimiz de görsün. Böyle değişik bir Ayşe, şeyler. sen Mesela neyin yol üzerinden peşindesin? mesela. Konuşması neymiş ya? Dur hiç oralara girme. Hani mesela yolda gidiyorsunuz, navigasyon açıldı. Aranızda böyle nasıl şiveli olarak böyle bir atışma olsa böyle İşte izleyicilerimiz nevi böyle... şahsına münasır olur. Navigasyonsa o eğer nevi Navigasyon. şahsına münasır. Yani ben atışmam aslında ya. Ha, ben yokmuşum Normalde gibi çok ikiniz böyle uysal yapın birisiyim de mesela. işte. Hah. Biraz önce anlattığım gibi işte. Ama yani. bir yapsanız böyle daha güzel Karşı olur. tarafta böyle bir denklem bulamayınca. Şey yapalım o zaman onu. Bir gün arabayla giderken çekim yapalım. Yo şimdi mesela nasıl oluyor? Böyle aranızda bir diyalog yapın. Mesela evdeki bir diyaloğunuz veya ne bileyim yolda giden kendi aranızdaki konuşmanız böyle şiveli bir şekilde böyle bir hoşluk olsun. şiveli bir Şive- şekilde. Hı hı. İzleyicilerimiz de hoşluk olsun böyle biterken. Yakalamışken abi kardeş. Penze uç sıfır alalım bizim olsun ya. Camız olsun yani. Pencere'de 2-1 olsun. Temiz olsun. İyi Bizim gibi olsun. camız olma işte. Bu çok böyle şey izlersin böyle banik izlersin ondan Tabii. sonra iyi gibi tok yani bir Tabii. uzatmaları bir kol gelirse. Onun Olmaz, için canım olmaz. yani. 2-0 olsun bizim olsun. Tamam. Tamam o zaman 2-0 de ne 2-0 diyorsun? Niye kol yediriyorsun bize? Ne yapayım ben anlamadım. Bak işte anlamıyorum anladın mı? Böyle Ya bak- devam edersem arabaya döneceğiz yani. Arabaya dönecek. Araba çok sıkıntılı. Araba sıkıntılı. Vallahi. Araba vallahi var ya, tartışmaktan ben bırakıyorum, araba kendi gidiyor artık. Ay, Allah'tan gidiyor araba kendi. Araba kendi gidiyor. direksiyonda Ben varım. emin canım, ben eller. varım. Yani çünkü sinirlenince bir de Çetin abi direksiyonu kırıp bırakıyorum Yok, daha yok, inmesin direksiyonu- hareket Yok, şu an halinde. o kadar Kimse değil. tutmuyor, araba kendi gidiyor. Biz o ara ne yapıyoruz? Tartışıyoruz. Şuraya mı gireceksin, oraya Şu mı anda ben gireceksin? yokum o var. Yok olmasın Anladım. zaten. Ben varım, yani. ben. Olmasın Çetin Yani ben. abi. Yoksa valla birden bırakır kapıyı da açar öyle kalırsınız arabanın içinde yani. Neyse emin ellerde diyelim yine de. Evet. Evet çok teşekkür ederim. Vallahi İşte çok böyle şeylerle uğraşıyoruz Aysuncuğum işte ne yapacağım? ne yapacağım? Vallahi çok keyifli oldu. İki şey Karadeniz'in arasında böyle götürmeye çalıştık ama güzel oldu vallahi. Ben çok keyif aldım. İnşallah güzel bir şeyler çıkar diye umut ediyoruz zaten. Evet. Son sözü size verelim. Keyif aldım ben. Keyif verdiysek ne mutlu bize. Çok güzel. Vallahi öyle Teşekkürler. ya. İyi ki geldiniz. Vallahi, İyi ki teşekkürler. varsınız. Siz de iyi ki varsınız efendim. İki Başak Burcu'na karşı bir aslan. Evet. Bu arada Metin'in de çok ilgisi var burçlara Var. biliyorum. Arada böyle biz Benim konuşuyoruz ben o burçları kadar falan. şeyim yok burçlarla ilgili bir. İlgileri... Benim çocuklarımın ikisi de Başak ama o şeyden dolayı bile Oo. Eylül doğumlu biri Doğru. olmuş. biri Yeğenlerim de yine. ikisi de Başak. Etrafını Doğru. sarmış abi. Evet, evet. Hadi Başaklar sarmış. Çünkü etrafını. şöyleler onlar titizlik bak buradan biliyorum yani. Mesela kızımın yanağını öp yanağını siler o seni öpsün dudağını siler. Lan bu ne? Evet Öyle evet. tabii öyle sıpa. İyi gidi. Ben... Demek ki Başak burçlarının genelinde var. var. Ben... Ya bir gün vallahi böyle bu çatalı şöyle tutmuşum ki elimi yıkarım 40 kere yani çocuklara hem sofra hazırlarken sofrada şey yaparken. Çatalı hani batırdığımız yerden sivri tarafından tutmuşum dalgın sabah işte kahvaltı okula gidecek falan. Bana dedi git başka çatal getir. Ah. Niye kızım dedim. Bunu şimdi ben aldığım şeyden yeni bu makineden çıkmış bilmem ne. Sen dedi burasından tutmuşsun onu. İşte böyle. Ben Tabii, Başak tabii. burçlarını öyle biliyorum şu an. Takıntılı. O ana kadar bilmiyordum yani. Ya detaycıyız biraz. Detay var, Detaycıyız. temizlik, titizlik, her şey var. Güzel. Ben Burcu'mdan memnunum ya. Memnunuz biz, ben böyle seviyorum iyiyiz. Burcu'mu. Ama disiplinli olur yani. Yarı yolda da bırakmaz. Bırakmaz. Başaklar öyledir. Yaptığı işi güzel yapar. Temiz yapar. Sağlam yapar. Aynen. Her şeyin iyisini yapar yani. Yapar. Emeğinize sağlık. İyi ki geldiniz. Siz sağ olun efendim. İyi ki varsınız. Vallahi kalbi yaptırabilecek miyim bilmiyorum ama. Ha, O geçti modası. şu. Onun modası geçti böyle artık. Evet kızım bunu yaptırıyor Ha, bana. bu doğru moda söylüyor. böyle Bu artık bizim modası. zamanımız. Evet baba dedi böyle yapman Evet lazım. böyle hepsini yapacağız. Tamam. Böyle. Hepinizi çok seviyoruz. İyi Evet. ki varsınız. Benim çok Arkadaşlar. şey gibi oldu da. Böyle değil. Tamam böyle birleştirin küçük Ha, parmakları da. öyle mi? Hepsini Şöyle mi yüzümüzü birleştireyim? de Ne oldu? Benim evet. kalp biraz
Ha, Güzel. biraz aşağı. Oldu, vallahi oldu. Çok teşekkürler. Hepinize yorumlarda buluşalım. Bunu da söylüyoruz. Öyle mi? Altına ne yazarlar ki Şöyle. acaba? Evet, likelayın, beğenin. Şu biraz daha indirin bir şey yazamasınlar. Şöyle. Evet, çok teşekkür ederim katıldığınız için ikinize de. Bu arada bu güzel kostüm için de sevgili modacığım Erkan Demiroğlu'na çok teşekkür ederim. Yeni bir Var mısın Anlatmaya bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.